Sevgili Motobox dostları, Motobox olarak bayiliğini yapmakta olduğumuz SM markasının en özel skuterlarından bir tanesi. Kurşun geçirmez motoruyla Jet 14. Jet 14'ü biraz anlatmamız gerekiyor. Fonksiyon olarak makineye baktığınız zaman yani görev makinesi tamamen. Tamamen fonksiyona yönelik. Estetik olarak da oldukça şıklaştırdılar son versiyonunu. Yani LED aydınlatmasıyla, köşeli hatlarıyla oldukça modern hale getirdiler. Ama asıl özelliği bu orta alanın boşluğuyla, yani bunu detaylarda göreceksiniz. Birçok şeye taşımaya izin veren gövde yapısıyla, orta boşluğuyla, platform alanıyla Jet 14. Jet 14 200 ki bir de yeni Jet 14 Evo modeli çıktı, onu da tanıtacağız. Jet 14 200 hava soğutmalı 170 cc bir makineye sahip. Bu makine tüm dünyada birçok modelde kullanılan gerçekten kurşun geçirmez bir makine. Birçok yerde hani daha çok su soğutmalı makinelerin tercih edildiğini görüyoruz ama su soğutmanın özelliği küçük hacimde, biliyorsunuz Avrupa Birliği normlarına göre birçok ülkedeki karbon emisyon hacimlerine göre uyabilmek için işte atıyorum 125 cc ile sınırlanıyor genel olarak baktığınızda hacimler. 125 cc sınıfında daha güç alabilmeniz için su soğutma kullanmanız gerekiyor. Ama böyle bir zorunluluğunuz yoksa, yani benim ehliyetim yeterli, 125 cc üzerinde de kullanabiliyorum diyorsanız alternatiflerden bir tanesi de Jet 14 fonksiyonel makinalarda. Çünkü 170 cc hava soğutmalı, 125 cc su soğutmalı bir makinayla 160-170 cc hava soğutmalı bir makine benzer güçleri üretiyorlar. Ama daha fazla tork üretiyorlar. 125 cc beygir gücü olarak sıkıştırabiliyorsunuz. O suyla soğutmanın etkisiyle daha rahat güçlere ulaşıyor ama hava soğutmalı da hacmin etkisiyle, yani 125 cc hacme karşılık burada 170 cc'lik hacim, yani yaklaşık 1/3 daha fazla, %35 daha güçlü, daha yüksek bir hacimle, yani gerçekten hacim olarak fazla olduğu için örneğin bu makinede 12 beygir belki güç alıyorsunuz beygir gücü olarak ama tork 13,5 Nm. Bu sınıfta güçlü bir tork. Bu makine bu sayede torkunun daha yüksek olmasının etkisiyle ve tabii ki 135 kilo hafif bir ağırlığıyla da gerçekten bütün yokuşlarda da yüksek performans size sunuyor iki kişiyle. Zaten SM motorların özelliği önemli olan 13,5 Nm'yi vermesi. Bunu 5500 devirde veriyor arkadaşlar. Baktığınız zaman SM motorları genellikle maksimum torklarını hep 5-6 bin devir, yani 5500-6000 devir aralığında verir. Bu bir scooter için genel olarak baktığınızda düşük bir değerdir. Rakiplerinde 6500, 7000, 8000'lerde maksimumlarını verirken burada 5500, 6000 devirlerde. Zaten baktığınız zaman aynı sınıfta bir SM'nin kullandığı motorla, modelin kullandığı motorla diğer rakiplerinin motorlar arasında %90 SM'nin motorlarının daha düşük devirde maksimum torkunu verdiğini göreceksiniz. Bu bize pratikte ne anlama geliyor? Yokuşta durdunuz rakibiyle ya da başka bir scooterla, benzer tabii ki sınıftakilerden bahsediyorum. Her birini kendi sınıfında kıyaslamak gerekiyor. Yani 200'lük sınıfta işte 170 cc, 14 inç ön ve arka lastik çapıyla, 135 kilo ağırlığıyla bu mid size dediğimiz orta boy bir scooter sınıfında iki kişi diyelim ki 20 derece bir yokuşta durdunuz ve ikiniz de kalkacaksınız, iki sürücü de, arkası da yüklü. Düşük devirde torkunu veren daha çabuk iteceği, daha erken iteceği için daha rahat bir şekilde çıkmanızı sağlayacaktır. Bu size ne sağlıyor? Bu size küçük gaz verişlerle, örneğin trafikte kaldınız, yoğun bir trafikte ve yokuştasınız. Bu yokuşta sizi çok fazla çaba harcamadan ileriye ittiği için hem yakıt ekonomisi, hem motorun çok fazla yorulmaması, hem de sürücüyü daha dengeli, rahat ettiren şekilde az gaz vermelerle ileriye doğru attırdığı için hem güvenlik açısından, hem performans açısından, hem de tüm bunlarla beraber motorun sağlığı açısından önemli bir veri. Düşük devirde torkunu vermesi. SM bununla, belki de önce ilk söyleyeceğimiz SM motorunu bununla tanımlamak lazım. Maksimum torkunu düşük devirlerde vermesiyle. Şimdi bu teknik detay, ama tabii ki bu tür fonksiyonel makineler kullananlarda da bu teknik detaylara dikkat eden çok takipçimiz var. Ben o nedenle bu bilgilerin hepsini veriyorum ki elimizden geldiğince deneyimimiz ölçüsünde sizleri bilgilendiriyoruz. Siz de onlara göre fikirlerinizi oluşturursunuz ve seçimlerinizi yaparsınız. Şimdi Jet 14 yıllarca ve yıllardır hala da çok kullanılan, çok rahat bu sınıfta, mid-size, orta sınıfta çok rahat. Baktığınız zaman
790 milimetrelik bir ayak. Çok rahat oturuyorsunuz, görüyorsunuz. Wheelbase dediğimiz iki lastiğin arası, aks mesafesi de 1.35. 1 metre 35 santim. Size yeterli çevikliği sunan, bir elinin altında. 14 inç lastikleriyle yeterli dengede tutan, yani bir an önce, yani dönmeye çalıştığınız zaman ya da yolda işte direksiyonla bir şerit değiştirmeniz gerektiğinde ya da önünüze bir çukur çıktığında bir hareketle onu geçmek istediğinizde çok hızlı yana yatmaz. Size bir zaman tanır. Yani bu denge, bu lastik çapının büyüklüğü de burada ortaya çıkıyor. 14 inçle size dengeli bir sürüş sağlayan. Bunu da önde 260 mm disk, arkada da 220 mm disk ve hem ön hem arkada ABS frenle sağlayan, güçlü ve stabil frenleriyle sağlayan bir makine. Fonksiyon olarak, yani ihtiyacınıza yönelik olarak her zaman kapınızın önünde bulundurmak isteyeceğiniz, kolay kolay bozulmayan, standart bakımlarını yaptırıp yağınızı değiştirdiğiniz sürece sizi bütün yol koşullarında kullandıracak. Hava soğutmalı ama buradan çıkın, saatlerce kullanın, performansınızda en ufak bir düşüklük olmayacak. Bu performans düşüklüğüne de biraz yine bazen değiniyorum, yine değineyim. Hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerindeyse ve siz de gün içerisinde scooter üzerinde 2-3 saatten fazla zaman geçiriyorsanız sürekli olarak ve ısınıyorsa güçte %2, 3, 5 gibi kayıplar olabilir. Ama böyle günlük yarım saat, 1 saatlik sürüşlerde vesaire bu kayıpları fark etmezsiniz bile ve sağlamlığından da asla ödün vermez. O nedenle de tüm dünyada çok tutulan bir makina. Romanya'da, Yunanistan'da zaten sınıfında en çok satan, hele Uzak Doğu'da, Tayvan'da, Tayland'da çok satan bir makine kendi ülkesinde. Üzerinde seramik bloklu bir makine var biliyorsunuz. Dediğim gibi 170 cc hacmiyle, 13,5 Nm torkuyla, 7,5 litre bir depoyla size yaklaşık 250-300 kilometrelik de bir sürüş sağlar. Bu makineler, bu sınıftaki makineler bu ağırlıkta ve bu çapta yaklaşık 3 litreler civarında yakar. Çok sakin kullanıyorsanız 2.7-2.8'e düşürebilirsiniz. Sıkıştırırsanız 3,5 litrelerde yakar. Çok standarttır. Dijital ekran göstergesiyle, orta ayarda bir genişliğe sahip gidonla, ne çok geniştir ne dardır. Çok rahat edersiniz. Öne doğru ayaklarınızı uzatma rahatlığı sağlayan, bakın görüyorsunuz, öne doğru da hafif uzatabilirsiniz. Bu boşluğu kullandığınızda birçok alışverişinizi, yani neredeyse 2 tane otomobil aküsünü burada da taşıyabilirsiniz. Zaten bu makinelerin özelliği bu. Bu scooterların. Ortası boş, tünel yapısı yok. Platform düz. Böylece burada rahatlıkla, burada bir de askınız var biliyorsunuz. Hem gizleyebileceğiniz hem açabileceğiniz. İşte sırt çantanıza, çarşı pazar alışverişleriniz için, buraya kullanmanız için çok geniş bir alan sağlıyor. Ve rahat bir makine. Yani bu süspansiyonla, bu ortalamalarda, dijital ekranıyla, LED aydınlatmasıyla, aydınlatmanın detaylarına biraz sonra bakacağız zaten. Gerçekten güzel bir scooter. Yanaya açtığınızda biliyorsunuz stop eder. Çok rahat inip binebileceğiniz, hemen bu özellikle belirli bir yaştan sonra kullanıyorsanız arkadaşlar, böyle 30-35'lerinizi geçtiniz, artık o gençlik çağlarınız geçti. Ayağınızı çok rahat atıp binebildiğiniz, ne pantolonunuz kırışır ne ayakkabılarınız hani böyle altları bozulur. Çünkü çok rahat binersiniz. Hafif de bir makine. Bu orta platformun çok büyük avantajları var. Dediğim gibi 14 inç lastik çapıyla, burada gördüğünüz gibi yaprak desenli, yonca desenli disk yapısıyla daha rahat soğuyabiliyor. ABS'siyle çok güzel bir scooter. Boyu 2 metrenin altında. Yine bu da 1.95'lik bir makine. Onun için mid size diyorum. 2 metrenin üzerine çıktığı zaman artık maxilere geçmiş oluyor. Sele altını açtığımızda da bakacaksınız biraz sonra, tam bir kask alabilen, çünkü depo da burada. 7.5 litrelik deposu da burada. Size bunları sağlayabilen bir makine. LED aydınlatmalarıyla şöyle bir kısaca hani bakarsanız göreceksiniz. Bakın burada hem high beam hem low beam dediğimiz, yani LED'ler kısaları ve uzunları ile çok güzel, şık bir ön gösterge yapısı da var makinenin, görüyorsunuz. Açmışken bunlara da bakalım. Hazır açmışken kapattım. Bakın benzin otomatiği dolduruyor benzini. Bunu mutlaka bekleyin, bu sesi. Çok rahat çalışan bir makina. Tüm bu özellikleriyle birlikte, yani fonksiyon olarak elinizde tutmak isteyeceğiniz fiyat performans ürünü. Bir de vade farksız şeylerle baktığınız zaman, finansal seçeneklerle gerçekten uygun seçeneklerden bir tanesi. Kolay kolay size çamuru sıçratmayacak, neredeyse adventure yapıda bir ön gagasıyla, arkada da öyle. Hem önde hem arkada süspansiyonuyla, işte burada kullanılacak sorunsuz makinelerden bir tanesi. Tabii ki burada ekranınızı büyütebilirsiniz. Ön rüzgar almamak için camınızı büyütebilirsiniz. Arkaya çanta, istediğiniz gibi çanta taşıma demiriyle takabilirsiniz. Bunun yanlarda tabii ki koruma demirleri de var. Birçok aksesuarı da bulunan, yıllardır insanların severek kullandığı, ciddi bir takipçi alanı olan bir makine. Biz de severek kullanıyoruz. Yani bindiğinizde üzerine çok rahat edeceğiniz, yani
Kullanmak için çaba harcamayacağınız bir makine. Bu arada indiniz. Çok güzel de bir detay var. Bu farın, kısa farın altına bastığınız zaman arka depoyu da otomatik olarak açıyor. Arka depoda aynı zamanda bir de kilit var, gizli kilit. Kapatıyorsunuz. Seleyi kapattıktan sonra, bu detay önemli bir detay. Bunu kapattıktan sonra gizli motor kilidini kapattığınızda ateşlemeyi kesersiniz ve açıp birisi çalıştırmaya çalıştığında, yine benzin otomatiğini görüyorsunuz, doldurmaya çalışıyor, bekliyorum. Çalışmayacaktır. Ki gelip bunu açacaksınız ki kilidi açılabilsin. Dediğim gibi kilit de burada. Çok rahatlıkla orta ayak alabileceğiniz, o kadar hafif ki bakın neredeyse orta ayak ayağımın altından kayıp da gidiyor. LED aydınlatmasıyla güçlü bir aydınlatma sunan, uzun yıllar bakımlarını düzgün yaptırdığınız sürece hizmet edebilecek çok kaliteli bir scooter. Bu arada kiralama seçenekleri de sunuyoruz. Bunun için hem Instagram'dan bize Motobox'a ulaşabilirsiniz, hem YouTube'daki bu incelemenin altına yorumlarınızı da bildirebilirsiniz. Ya da direkt 0212 286 00 bize ulaşabilirsiniz. Kiralama ile ilgili şartları öğrenmek isterseniz, sezonsal ya da yıllık kiralama ya da aylık kiralama yapmak istiyorsanız bunlara da çok uygun şık bir scooter. Birçok renk seçeneği var. Bunu bir like etmeyi unutmayın ki biz de bu içeriklere motive olalım, sizlere sunalım. Bizi beğenin ki biz de bu içeriklerle ön sıralarda yer alabilelim ve bu kaliteli içerikleri herkes ulaşabilsin bilgi açısından. Siz de ona göre fikrinizi oluşturabilir. Yakından tanımak isterseniz de sizleri Motobox'a bir kahve içmeye her zaman bekleriz.